Sevgili dostlar, herkese günaydın, herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah sohbet, muhabbete evrilir, gönüller güzelliklere çevrilir ve inşallah hayatımızda çok güzel bir hale gelir diye dua edelim. Kuşlar havada uçuyor, güneşçeni yapıyor, karları eritiyor, insanlar yola revan olmuş, nefes alarak bir yerlere yetişmenin sevdasında. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Nimete teşekkür, ziyadesini, fazlasını getirir. Nimeti görmezden gelmek, nankörlük etmek de insanın kendisine gelecek olan bütün nimetleri, elde olan nimetleri de yok etmesine neden olur. Bir şey hayırlı bir şeyse onun olması, olabilmesi, gelmesi için sebep kelimesini kullanmak, bir şeyin olmaması ve olmayacağının temennisi de neden ile konuşulur. Kötü şeylere neden olunur, iyi şeylere sebep olunur. Böyle öğretmişti edebiyat hocamız, Türkçe hocamız. Selam olsun Sayın Can Türk'e. Aziz dostlar, birbirinizi her gün güzelleştirmeye talibiz. Zira yayın yaptığımız kanallardan takipçilerimiz bize kelime olarak halk arasında meşhur olmuş fakat gerçeğinin farklı olduğu bazı terimleri yanlış kullandığımızda bize öyle değil, şöyle söylerseniz daha doğru olur diyerek düzeltiyorlar ve çok o düzeltmeleri, bize yaptıkları düzeltmeleri bizim için son derece onur, gurur meselesi. Çünkü düzeltmeleri bizi memnun ediyor. Bu videoları binler, belki milyonlar seyrediyor ve seyrettiklerinde doğru ifadeyi bizden örnek alarak devam ettirdiklerinde yanlışın tekrarı değil, doğrunun tekrarına vesile oldukları için hasreten teşekkür ediyorum. Böylece patinaj yapmış oluruz, badanaj yapmış olmayız. Aziz dostlar, iyiliği adet haline getirenler mi, kötülüğü adet haline getirenler mi kazanıyor? Önce etrafımıza bakalım. Bence iyi olmayı tabiat haline getirenler bu dünyada kazanıyor. Öteki dünyada zaten kazanacaklar. Efendim bu kadar iyi olmaya gerek yok diyorlar. Bu ifadeyi kullananların ne kadar aciz olduğunu görüyorum. İyi olmaya gerek yok. Bu kadar iyi olmaya gerek yok. Ne demek bu? Kötülük yapmak istiyorsun, kendine yol açıyorsun. Yani bu sol şeritte giderken önde yavaş giden kişiye senek yapıp çekil yoldan ben gidiyorum izni alıp gaza basmak gibi bir şey. Yani biz sana haklısın, doğru söylüyorsun deyip yol mu verelim? Ne demek bu kadar iyi olmaya gerek yok? Çok iyi olacağız fakat dozunu iyi ayarlayacağız. Her gün, her saat hep iyiliği aynı kişiye üst üste yaparsanız yaptığınız kişi ne yapacağını şaşırır. Düşünsenize, her gün hediye veriyorsunuz. İyilik yapıyorsunuz size göre, çok seviyorsunuz size göre ama yaptığınız iyilik karşı tarafa yük olmaya başlıyor. Çünkü sizin aldığınız hediyeleri o size alamıyor. O almasın, ben onu alayım. Değil öyle. Hediyeleşmekte bile ölçüyü kaçırmayacağız. Övmede bile ölçüyü kaçırmayacağız. Duruma göre iyi olmak, kişilere göre iyi olmak gibi bir durum da var. Çok üzülüyorum bu hallere. Yani kötüye kötü, iyiye iyi. Yani işimiz olana iyi, işimiz olmayana kötü. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Bizden ifade almaya gelen devletin görevlisi demişti ki ya camiye gelen insanlara biraz dikkat etseydiniz dedi. Ben de dedim ki neyine dikkat edeceğim? Adamına göre muamele etseydiniz dedi. Biz dedim adamına göre muamele edemeyiz. Müslüman değil, Müslüman olmayan bile bizim kapımızdan içeri girer. Allah'ın evinde nasıl rahat ettirilmesi gerekiyorsa o şekilde hizmet ederiz. Kaldı ki deli ile veli arasında da ayrım yapmayız. Çünkü misafirdir. Yoldan çıkmış insanların çokça uğrak yeridir cami. Yani iflas etmiş, evinden kovulmuş, dükkanını kaybetmiş, eşini kaybetmiş,
babasını kaybetmiş. Yani kendini kaybetmiş, kendini bulmaya çalışırken Rabbime sığınayım diyenlerin geldiği ev. Yani moralinin çok bozuk olduğu insanların çoğunlukla geldiği yerdir cami. İşi gücü yerinde olan ya ofisinde kılıyor yoğunluktan ya da evinde kılıyor rahat. Yani ayda bir, 2 haftada bir camiye uğramıyor. Çünkü biz camiye gelen cemaati takip ediyoruz. Yüzünden, duruşundan, yaklaşımından, bize doğru gelişinden başına ne gelmiş 3 aşağı 5 yukarı anlardık. Bir polisler iyi anlar, bir de hocalar çok iyi anlar. Çünkü sabah akşam hep aynı sahne. Hep aynı sahne. Dolayısıyla biz gelen herkese çok iyi davranmak durumundayız. Onların o dertleri o kadar ağır olur ki kendi derdimizi unuturuz. İştahımız kapanır, onlara yemek ısmarlarız. Akşam camiden çıkarız, yolda kaldık abi, memlekete gideceğiz, bize yol parası verir misiniz? Hadi verme de göreyim. Nasıl vermeyeceksin? Biz bu duygularla bu hizmeti yaptık. Dolayısıyla çok ciddi bir eğitimden geçtik camide. Hem çocukluğumuzda babamızdan dolayı, dedemizden dolayı, hem de ilerleyen yaşlarda vazifemizden dolayı. Kişiye göre iyilik yapılmaz. İnsan kendine çok iyi olmalı ve herkese hep iyi olmalı. Hep iyi olmalı. Duruma göre, kişiye göre, pozisyona göre iyi olunmaz. Bu çok büyük bir acziyet ifadesidir. Allah böylesi durumlarda olmaktan bizi muhafaza buyursun. Ben bu hususta o devletin görevlisi olan arkadaşımıza söylediğim cevabın yine arkasındayım. Ben hala iyiyim ve iyi olmaya çalışıyorum. Tabii haddini aşanlara haddini bildirme hususunda da bir iki çift lafımız var. Hadi yanağıma vurdum, bu tarafıma da vur demiyorum. O kadar da mübarek bir insan değilim. Ama iyi niyetliyim ve karşıdaki insanın iyi niyetlerle yapmaya çalıştığını kabul ederim. Kötü niyetle yaptığının da yanlış olduğunu ima eder, izah eder, gördüğümü hissettiririm. Gördüğümüzü hissettirmek demek bizim onun bu yanlışı yapmamasını göstermemiz demektir. Bir de insanlar şöyle zannediyor. Yani eskiden çok iyiydik, şimdi niye kötüyüz? Eskiden iyiydik, şimdi kötü olmadık. Şimdi senin hareketlerin sana karşı olan sevgimizi gösterme eylemimizi durduruyor. Seni hala seviyoruz biz. Ya da ben hala seviyorum. Ama senin o haddi aşan halin, kıskanç halin, çekemeyen halin, başkalarıyla paylaşamayan halin, başkalarıyla iş yapamayan halin beni rahatsız ettiği için benim sana o olan biricik sevgimi göstermeme manidir. Bu anlattığım şeyin benzerleri sizin hayatınızda da bizim hayatımızda da var. Belki bize yapılıyor, belki biz yapıyoruz farkında olmadan. Ama sevgide ölçüyü, teraziyi kaçırmadığımız sürece, özelimizi dikkatle anlattığımız sürece karşımızdaki insanda haddini aşacak hareketlerde bulunmaz. Sevgili dostlar, biz bu gördüğünüz doğaya, ağaçlara, kara, kışa, insana, hayvanlara, her şeye karşı, yaratılmışlara, insanlara, her şeye karşı çok iyi niyetli olmak durumundayız. Böyle olan insanlar huzurlu yaşar, huzurla yaşar. Efendim bu kadar iyi olunmuyor. Ben de test ettim, hep başımız derde giriyor. İyi değilsen, Allah rızası için yaparsan başın belaya girmez. Belaya giriyor gibi gözükür. Adam zaten tığ niyeti o, tabiatı bu, bozuk olabilir. Seni şikayet eder, şikayeti seni daha güzel eve taşır. Şikayeti seni daha güzel işe taşır. Şikayeti seni daha güzel makamlara taşır. Şöyle bir bakın başarı merdivenlerini adım adım hızlıca çıkan insanlara, hep şikayet edilmişlerdir. Hep Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan Hz. Yusuf'a varıncaya kadar. Ülkemizdeki liderlere bakın. Hep şikayet edilmişlerdir. Hepsi. Hepsi. Birçoğu da hapse atılmıştır. Ya da hapse atılmakla tehdit edilmişlerdir. Ama sabretmişler, mücadele etmişler ve bir gün
olmaları gereken yere gelmişlerdir ve hizmetlerini yapmışlardır. Vazifeli insanlar vardır. Vazifeli olduğunu bildiği halde vazifeden kaçan insanlar vardır. Peygamberlerden de vazifesinden kaçmak üzere olanlar olmuş. Edep ediyorum isimlerini zikretmeye. Ama Allah Teala onları tekrar vazifeleriyle buluşturmuş ve özür dilemişlerdir Rablerinden. Bir imam, bir hafız mihraptaki görevinden, Kur'an okumaktan, bir öğretmen ilim öğretmekten, bir anne anne olmaktan, bir baba baba olmaktan kaçamaz. Kaçarsa Allah Teala verdiği nimeti geri çeker. Bir de büyük konuşmayacağız. Tabiatımız hırçın olabilir, pratik olabilir, çok yavaş olabilir. Olabilir de olabilir. Hepimizin o güzel halleri hepimize lazım. Birisi durağan olduğunda diğerinin hızlı, pratik olması fayda sağlar. Diğerinin pratik olmasının yanı sıra durağan, sakin olan kişinin yavaş yavaş giderkenki gördükleri bize lazım olur. Onun için hepimize muhtacız. Dünyada hepimiz süratli olsaydık, hepimiz akıllı, uyanık olsaydık, hepimiz süper zeka olsaydık Allah aşkına çekilir miydi bu dünya? Çekilmezdi. Öyleyse Allah için birbirimizi seveceğiz, birbirimizi idare edeceğiz, birbirimize ivme kazandıracağız. Koşan insanı durdurmayacağız. Durdurmayacağız. İşte Beyazıt Öztürk kardeşimiz televizyonda anlatıyor. Yıllar önce radyo programı yapmaya kalktım. Yok sen yapamazsın dediler. Niye? R harfini çıkartamıyorsun. Sonra genel bir radyoya geçtim. Ulusal radyo. Geçme oraya, sen burada küçük yapıyorsun. Orada yapamazsın. Televizyona geçtim. Yok televizyon radyo gibi değil. Boşuna heveslenme, başına iş alırsın. Ya ne yapmaya kalkmışsa adam, yok yapamazsın, yok edemezsin. Aynı şeyleri biz de yaşadık. Sen hafız olamazsın. Hafız olduk, sen yarışmalara gidemezsin. Birinci olduk, yok sen dünya yarışması... Ya arkadaşım, sen bu sözü niye söylüyorsun? Kendi yapamadığın, yapamayacağın kapasitedeki o kapasitesiz halinle kapasitesi olan insanı niye durduruyorsun? Durdurmaya kalktığın insana bu lafları söyleyince duracak mı zannediyorsun? Sen bu sözleri söylediğinde, her söylediğinde o kişi çok daha fazla motive olup daha fazla hedefe kilitleniyor, sen biliyor musun? Kıskanmayı bırak, çalışmaya bak. İçindeki kötü duyguları at, içine güzel duyguları kat. Bu alem kötülükle bir yere varmaz, ancak kaza yaparsın. Şu trafikte seyri düzgünce yaparsanız gideceğiniz yere ulaşırsınız. Makas atarsınız. Bir gaz bir fren yaparsınız. Ani fren, ani kalkışlar yaparsınız. Araba zorlanır. Araba kendini bir şekilde tutamaz, toparlayamaz. Seni de atar bir tarafa, arabayı da atar bir tarafa. Hayat da böyledir. Kendinizi sirkeletmeyin. Hayat güzeldir. Hayatı Allah Teala zulüm çekelim diye bize göndermedi. Hastalığıyla, şifasıyla, kazasıyla, edasıyla, şifasıyla, her şeyiyle güzeldir. Hayatın bütün güzelliklerini yok sayıp içindeki bela gibi gözüken, düşmanlık gibi gözüken küçücük hasletlerin içerisinde tıkanıp kalmak mıdır hayatın içinde var olmak? Allah aşkına. Ekonomik sıkıntı var. Darboğaz var. Dünyada Covid var. Ne yapalım? İlk defa mı oluyor bunlar? Buna benzer haller olmamış mı? 100 sene önce, 200 sene önce, 500 sene önce. Neler olmuş dünyada? Ama bugünkü imkanlarla Allah'a hamdolsun bu kadar teknik imkanla, bu kadar teknolojik imkanla Allah bize çok büyük nimetler bahşetti. Bu nimetlerin içerisinde şükretmek yerine şikayet etmek Rabbin huzurunda gerçekten onun indinde çok büyük bir yanlışlıktır, eksikliktir. Allah bu nimetlerin farkında olabilmeyi, tabiata uygun şekilde tabiatımızı, yaratılışımızı ortaya koyabilmeyi, iyi olmayı da tabiat haline getirmeyi hepimize nasip eylesin. İyi olmak dileğiyle. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.